Zamanın ötesinden gelen bir hükümdar. Osmanlı tahtının en kararlı, en sert ve en hızlı hükümdarlarından biri. Doğu'nun fatihi, Memlükleri dize getiren hükümdar. İslam dünyasının halifeliğini Osmanlı'ya taşıyan adam. O, Yavuz Sultan Selim. Selim 1470 yılında Amasya topraklarında doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Dulkadiroğlu Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun'du. Doğduğu yıllarda tahtta dedesi 1. Murat vardı, babası Yıldırım Bayezid ise Amasya'da sancak beyliği yapmaktaydı. Asıl adı Selim Şah'tı. Ancak daha kendi döneminde sert mizacı, cesareti ve ataklığı sebebiyle Yavuz lakabıyla tanındı. Daha küçük yaştayken iyi bir tahsil gördü. Babası ona özel hoca tayin etti ve iyi bir eğitim almasını sağladı. Henüz 10 yaşlarındayken dedesi Fatih Sultan Mehmet tarafından kardeşleri ve amcasıyla birlikte sünnet merasimi için İstanbul'a çağrıldı. Bu, Selim'in dedesini ilk ve son görüşü oldu. Ancak dedesi onun hafızasında önemli bir yer kazandı. Sünnet merasiminin ardından babasının yanına dönen Selim bir süre daha Amasya'da kaldı. Babası 2. Bayezid 1481'de tahta çıkmak üzere İstanbul'a geldi. Yavuz ise babasının Cem Sultan'la olan mücadelesi dolayısıyla bir süre Amasya'da bekledi. Ardından annesiyle beraber İstanbul'a geldi. Tarih 1487'yi gösterdiğinde babası tarafından Trabzon sancağına atandı. Annesi yanında olduğu halde geldiği Trabzon'da 1510 yılına kadar yaklaşık 24 yıl sancak beyliği yaptı. Şehzade Selim'in Trabzon'daki idarecilik yılları ona ileride kısa sürecek saltanatı için çok iyi bir tecrübe kazandırdı. Buradayken sınır boylarındaki gelişmeleri, özellikle Gürcü prensliklerinin ve Osmanlı Devleti için büyük bir siyasi, dini mesele oluşturacak olan Şah İsmail'in faaliyetlerini dikkatle takip etti. 1508'de Gürcü kralına karşı yaptığı bir seferde büyük başarı kazandı ve babası tarafından takdir edildi. Aslında bütün dikkatini Şah İsmail üzerinde yoğunlaştırmıştı. Daha 1501 yılında sınır hattındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi sağlanmasının gerekliliğini vurgularken Şah İsmail'in hareketleri ve Şirvan'daki durum hakkında devlet merkezine raporlar gönderdi. Babasından Safevilere karşı sert önlemlere başvurması için aldığı emirler üzerine de sancağının güney sınırlarında bir dizi askeri harekata girişmekten geri durmadı. İspir ve Bayburt'u zapt edip Erzurum'a kadar olan yerlerin emniyetini sağlamaya çalıştı. Bölgedeki Akkoyunlu Bayındır beylerinden Ferruhşat ile Mansur beyleri kendi yanına çekti. 1507'de sancağının askerlerini toplayarak Erzincan'a yürüdü. Şehre girip muhafızları bertaraf ettikten sonra geri çekildi. Buna karşılık Şah İsmail 10.000 kişilik yeni bir kuvveti Erzincan'a yollayınca Şehzade Selim bunları Erzincan civarında karşılayıp tamamen dağıttı. Şah İsmail'in baskıları sonucu Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan Sünni halkı Trabzon bölgesine yerleştirdi. Bunların yanında bir takım önemli idari faaliyetlerde bulundu. Annesi Ayşe Hatun'un 1506'da vefatına kadar onun yanında bulundu ve Trabzon'dayken oğlu Süleyman dünyaya geldi. Trabzon'dayken babasının hükümdar olarak gücünün giderek zayıfladığını, özellikle Amasya'da bulunan ağabeyi Ahmet'in taht için en başta gelen aday sıfatıyla öne çıktığını fark eden Şehzade Selim, bu oldu bittiği kabullenmedi. Böylece bir taraftan kardeşleri, diğer taraftan babasıyla taht için zorlu bir mücadeleye girdi. Trabzon'da kazandığı başarılar her tarafta duyulmuş, şahsında Gaza bayrağının yeniden açılacağı, devleti zor durumda bırakan Safevi tehdidinin ancak onun sayesinde bertaraf edilebileceği propagandası yapılmaya başlanmıştı. Bilhassa adeta iktidarın belirleyicisi durumundaki Yeniçeriler arasında adı öne çıkmıştı. Şehzade Selim iktidar mücadelesini Trabzon'dan sürdürmek istemiyordu. Bu sebeple çeşitli bahaneler ileri sürerek sancağının değiştirilmesini talep ettiyse de yaptığı teklifler Şehzade Ahmet'in de baskısıyla babası tarafından kabul görmedi. Bu defa oğlu Süleyman için sancak istedi. Merkezden Sultanönü veya Giresun-Şiran yöresinin tahsis edilebileceği cevabını alınca taht için düşünülmediği kanaati iyice pekişti
ve babasına sert ifadelerle dolu bir mektup yolladı. Bu mektup onun aleni olarak taht mücadelesinin taraflarından biri olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini gösteriyordu. Kardeşi Ahmet'le anlaşmazlıkları had safhaya ulaşmış, hatta rivayete göre birbirlerine karşı savaş için hazırlık bile yapmışlardı. Yıldırım Bayezid, Şehzade Ahmet'in de etkisiyle birkaç defa fikir değiştirdikten sonra torunu Süleyman'a Selim'in isteği doğrultusunda Kefe sancağını vermeyi kabul etti. Tahttan ümidini kesmeyen Selim, artık iktidarı zorla ele geçirmekten başka bir çare görmüyordu. Bu sırada Yıldırım Bayezid'in hastalığının arttığı söylentileri ve Şehzade Ahmet'in tahta geçmek için hareket ettiği haberleri diğer kardeşi Korkut gibi Selim'e de ulaşmıştı. Hemen oğlunu görmek isteğiyle babasından izin almadan Kefe'ye gitti. Selim Kefe'deyken babasını bizzat görmek bahanesiyle İstanbul'a gitmek için izin talebinde bulundu. Sadrazama yazdığı mektupta babasının Şehzade Ahmet'i tahta geçirmeyi düşünüp diğer oğullarını ortadan kaldırma niyetini taşıdığını ve eğer böyle bir amacı varsa hemen gelip ona teslim olacağını söyledi. Ayrıca devlet adamlarını da ağır biçimde suçladı. Onun buradan ayrılmayacağını anlayan Yıldırım Bayezid, vezirlerle görüşerek Menteşe sancağını verdiyse de Selim bunu kabul etmeyip Silistre sancağını istedi. Ardından babasının elini öpmek amacıyla hareket ettiğini bildirip Kefe'den Akkirman'a geldi fakat şehre alınmadı. Burada durmayarak Kili civarına ulaştı. Haziran 1511'de adamlarını burada topladıktan sonra yanındaki 3000 kişiyle Edirne'ye doğru yola çıktı. Çukurçayır denilen yerde babasıyla karşı karşıya geldi. Burada babası tarafından yatıştırıldı ve kendisine Semendire sancağı verildi. Macarlarla savaşması için izin çıktı. Ayrıca Yıldırım Bayezid hayatta bulunduğu müddetçe şehzadelerden herhangi birini saltanat makamına geçirmeyeceğine dair söz verdi. Selim, Edirne'den ayrılıp Semendire'ye hareket etti. Eski Zagra'ya gelince ağabeyinin saltanat makamına çağrıldığı haberini aldı ve hemen geri dönüp Edirne'ye girdi. Ardından babasına yetişerek Çorlu'ya geldi. Uğraşdere mevkiinde babası Yıldırım Bayezid'in kuvvetleri ani bir saldırıyla Selim'i geri çekilmeye zorladı. Güçlükle kurtulan Selim, Ah yoluna ulaştığında etrafında 3000 kişi bulunuyordu. Çaresizlik içinde Kefe'ye dönmek zorunda kaldı. Diğer yandan İstanbul'da Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemediklerini ve Selim'i desteklediklerini açıkça ilan ettiler. Üsküdar'a kadar gelmiş olan Ahmet şehre giremedi. Kefe'deki Selim'e destek mektupları yollandı. Hersekzade Ahmet Paşa'nın kendisine taraftar olduğu, vezirlerden Mustafa Paşa ile Sinan Paşa'nın onu desteklediği yolunda haberler kendisine iletildi. Sonunda Yıldırım Bayezid, Mart 1512 tarihli emirle onu serdarlığına getirdiğini bildirip İstanbul'a çağırdı. Selim süratle İstanbul'a geldi. Taraftarlarınca sevinçle karşılandı. İstanbul'a girmeden önce kardeşi Korkut'la buluşup bir süre konuştuktan sonra Yenibahçe'de kendisi için hazırlanan çadıra indi. Babası onu memleketi karışıklıktan kurtarmak için serdar tayin ettiğini ileri sürüyordu. Selim ise bunun kendisine hükümdarlık yolunu açtığından artık iyice emindi. Ağır baskı karşısında tahtından oğlu lehine feragat etmeye mecbur oldu. Bir bakıma tahttan indirildi. Böylece 1. Selim 9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı. Yavuz Sultan Selim resmen saltanatını ilan ettikten sonra ilk iş olarak iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştı. Tahta ortak olabilecek kardeşleri Ahmet ve Korkut'un bertaraf edilmesi konusuna öncelik verdi. Saltanatını terk eden 2. Bayezid'in Dimetoka'ya gitmek üzere İstanbul'dan çıkışının ardından 10 Haziran 1512'de Abalar köyünde vefatı da onu rahatlattı. Batı kaynaklarında babasını zehirlettiğine dair söylentiler yer bulmakla birlikte bu husus başka kaynaklarla doğrulanamamaktadır. Babasının ölümünün ardından Selim kendisine rakip olabilecek şehzadeleri ve oğullarını ortadan kaldırdı. Artık onun sultanlığı başlamıştı ve ona karşı koyacak kimse kalmamıştı. Bundan sonraki hedefi ise Osmanlı Devleti için ciddi bir dini ve siyasi tehdit unsuru olan Şah İsmail olacaktır. Safevilerin Anadolu'da giderek artan propaganda faaliyetleri, ardı sıra çıkarılan büyük isyanlar, Yavuz Sultan Selim için halledilmesi gereken en önemli mesele durumundaydı.
Öncelikle Safevi taraftarlarının cezalandırılması için emir veren Yavuz Sultan Selim, daha sonra doğrudan Şah İsmail üzerine yürüme kararı aldı. Yavuz Sultan Selim önce Safevilere karşı ticari bir ambargo başlattı ve İran ipeğinin batıya girişini yasakladı. Sınırlar tamamen kapatıldı, tüccarın geliş gidişi engellendi, yasağa uymayanlar cezalandırıldı ve mallarına el konuldu. Oğlunu Manisa'dan çağıran ve yerine vekil bırakan Yavuz Sultan Selim, Edirne'den İran seferi için 20 Mart 1514'te yola çıktı. İstanbul'dan İzmit'e ulaştığında Şah İsmail'e bir mektup göndererek ona karşı savaş açtığını ilan etti. Burada çok açık biçimde Şah İsmail'i dinden çıkmış, ortadan kaldırılması gereken biri olarak suçluyor, son bir defa daha sünnet-i seniyyeyi kabul ve tövbe etmesi halinde savaşa gerek olmayacağını bildiriyordu. 13 Temmuz'da Safevi sınırlarına dayandı. Bu sırada Safevilerin yol güzergahını tamamıyla tahrip ettikleri, buralarda yiyecek bulunmadığı haberleri geliyordu. 18 Temmuz'da Şah İsmail'in cevabi mektubu ulaştı. Burada Şah İsmail yumuşak bir üslupla aldığı tehdit ve hakaretlerle dolu mektubu kendisine yakıştıramadığını ancak savaşa da hazır olduğunu bildiriyordu. Yavuz Sultan Selim için asıl zorluk Safevi sınırlarını geçtikten sonra iyice tahrip edilmiş arazide ilerleyiş sırasında baş gösterdi. Uzun süre yol alınmasına rağmen Safevi ordusundan bir iz yoktu. Yiyecek sıkıntısı çok artmıştı ve bu sebeple asker, özellikle de Yeniçeriler artık iyice sızlanmaya başlamıştı. Yavuz Sultan Selim birbiri ardınca yaptığı divanlarda durumu değerlendiriyor, vezirlerin geri dönme yolundaki telkinlerine karşı direniyordu. Sonunda Çaldıran Ovası'nda iki taraf karşı karşıya geldiğinde Yavuz Sultan Selim ordusunun top arabaları Yeniçeri ve Azeblerce sıkı şekilde korunan merkezinde Ahmet Paşa ile birlikte yerini aldı. Bizzat Yavuz Sultan Selim tarafından devreye sokulan toplar ve Yeniçeri tüfekçi birlikleri Şah İsmail'in klasik Türkmen taktikleriyle savaşan atlı süvarilerini dağıttı ve Şah İsmail geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Yavuz Sultan Selim böylece en başta gelen rakibine açık bir üstünlük sağladığı gibi harekatını sürdürerek Tebriz'e girdi. Cuma günü adına hutbe okuttu. Tebriz'de 9 gün kaldıysa da kışı burada geçirmek istemedi ve Amasya'ya döndü. Kışı Amasya'da geçiren Yavuz Sultan Selim, İstanbul'da ve daha sonra gittiği Edirne'de doğudan gelen haberleri dikkatle izlerken 19 Mart 1516 tarihinde yapılan divanda Şark Seferi resmen duyurularak gerekli hazırlıkların yapılması kararı alındı. Başlangıçta sefer Safevileri hedeflediyordu fakat Selim'in harekete geçmesi üzerine sınırlarında ortaya çıkan çatışmalardan endişe duyan Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin ordusunu toplayarak Suriye'ye doğru hareket etmesi ve Osmanlı birliklerine sınırlarından geçiş izni vermemesi bu durumu değiştirecekti. Memlük Sultanı'nın Kahire'den ayrıldığı haberini alarak 5 Haziran 1516'da İstanbul'dan hareket etti. Bu arada gelen bir casustan Memlük Sultanı'nın Halep'e geldiği, Osmanlı askerlerini topraklarından geçirmemek niyetinde olduğu haberleri öğrenilmişti. Memlük Sultanı her iki hükümdar arasında aracılık yaparak barış için bu tedbiri aldığını ileri sürerken, Yavuz Sultan Selim bunu düşmanlık olarak niteledi ve Şah İsmail ile birlikte hareket ettiği, dolayısıyla peygamberin şeriatını kaldırmak isteyenlere yardımcı olduğundan onlara benzediği suçlamasında bulundu. Yavuz Sultan Selim 6 Ağustos'ta Malatya Ovası'ndan ayrılarak Halep'e yöneldi. 2 gün sonra orduyu savaş düzenine soktu. Kansu Gavri'ye sert üsluplu yeni bir mektup gönderip savaşa davet etti. Nihayet 24 Ağustos'ta Mercidabık Ovası'nda yapılan savaşta ateşli silahların da rolüyle Memlük ordusu dağıldı. Savaş kazanıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim rakibi Kansu Gavri'nin durumunu araştırdı. Onun cesedini buldurup bir arabaya koydurarak Halep'te defnettirdiği gibi ruhu için dualar okuttu. Çeşitli ihsanlarda bulundu. Macarlarla olan barışın yenilendiği, Şah İsmail'in de Tebriz'de bulunduğu haberlerini alan Yavuz Sultan Selim, iklim şartlarının uygun oluşunu değerlendirerek
15 Aralık'ta Şam'dan hareket etti. Kahire'ye doğru ilerlerken Toman Bay'ın Kahire surları önündeki Mukattam Dağı'ndan itibaren Nil'e kadar bir hendek kazdırıp müdafaa hattı oluşturduğunu, buraya toplar yerleştirdiğini öğrenen Yavuz Sultan Selim, savunma hattına doğrudan saldırılmayıp Mukattam Dağı'nın yanından dolaşılması ve Memlük toplarının işlevsiz hale getirilmesini planladı. Bu plan ustalıkla tatbik edildi ve bizzat padişahın başında bulunduğu birlikler bu askeri harekatı gerçekleştirdi. Zorlu bir savaş sonucu Memlük birlikleri dağıldı. Ridaniye mevkiinde yapılan bu ilginç savaş Kahire'nin kapılarını Yavuz Sultan Selim'e açmış oldu. 15 Şubat'ta çok parlak bir törenle Kahire'ye girdi ve Kasr-ı Yusuf'ta Mısır tahtına oturdu. Adına hutbe okutup çeşitli eğlenceler düzenletti. 12 Haziran'da Ravza Adası'na döndü. Buradayken Mekke Şerifi'nin oğlu Ebu Nümey'i kabul etti ve Haremeyn'in himayesini resmen üstlendi. 25 Temmuz'da İstanbul'a döndü, batılı devletlerle olan ilişkileri gözden geçirdi. Özellikle Avrupa'da Papa'nın önderliğinde gelişen yeni bir Haçlı seferiyle ilgili hazırlıkları dikkatle izledi. Fakat Yavuz Sultan Selim, yeni bir sefer için hazırlık yapmaktan da geri durmadı. Hedefinin Rodos veya İran olması ihtimali yüksekti. Sırtında çıkan bir büyük uğur yüzünden Çorlu'dan ileri gidemedi. Hekimlerin müdahalesine rağmen hastalığı giderek ağırlaştı. Ve 2 ay kadar burada ümitsiz bir tedavi gördükten sonra 22 Eylül 1520 gecesi sabaha karşı yakın adamı olan Hasan Can yanındayken vefat etti. Hasan Can'ın oğlu Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'ye naklettiğine göre ölüm halindeyken onun tilavet ettiği Yasin suresini tekrarlarken selam ayetine geldiklerinde ruhunu teslim etmiştir. Ölümü oğlu Süleyman'ın Manisa'dan İstanbul'a gelişine kadar gizli tutuldu. 1 Ekim'de İstanbul'a getirilen naaşı oğlu ve devlet adamları tarafından şehir girişinde karşılandı ve Fatih Camii'ne indirildi. Burada kılınan namazdan sonra bugünkü türbesinin bulunduğu Mirza Sarayı denilen yerde defnedildi. Daha sonra oğlu Süleyman tarafından buraya bir türbe ve cami yaptırıldı. 8 yıllık saltanatıyla Osmanlı'yı doğudan batıya genişletti. Hilafeti getirdi, topraklarını 2'ye katladı. Arkasında muazzam bir imparatorluk bıraktı. Tarihin puslu sayfalarını birlikte keşfetmeye devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir yolculukta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ama tarih merakınız daima sizinle olsun.